asla batmaz denilen, hatta yolcu biletlerinin arkasında Tanrı'nın bile batıramayacağı gemi yazan dönemin en modern, devasa yolcu gemisi Titanic. İlk seferinden tam 5 saat sonra okyanusun 3784 metre derinliğine kurtulamayan 1500 yolcusuyla birlikte buzullarla kaplı soğuk sulara gömüldü. Titanic'te yaşanan korkunç anları bir de kazadan sağ kurtulan Frank Prentice'ten dinlemek ister misiniz arkadaşlar? Evet, bir yandan Frank Prentice'in korkunç kaza anılarını size anlatırken o döneme ait ve şimdiki teknolojiyle renklendirilmiş Titanic'in yola çıkış ve gemi görüntülerini hep beraber izleyelim arkadaşlar. ...1889'da İngiltere'de doğan Frank Wynald Prentice, Titanic'te depo sorumlusu olarak çalışmaya başladığında daha 23 yaşındaydı. 4 Nisan 1912'de 3,15 sterlin maaş ile Titanic'e katılan Prentice gemide yalnızca 11 gün çalışabilmiştir. 1982 yılında 93 yaşında vefat eden denizci 70 yıl boyunca bu büyük kazayı kendi deyimiyle "Kazayı hala her gece yeniden yaşıyorum" demiştir. Karadan ayrılalı 5 gün olan Titanic 15 Nisan 1912 günü şiddetli bir şekilde bir anda durur. Prentice bu duruşu hızla giden bir arabanın ani frenine benzetir. Açık bir pencereden dışarı bakan denizci gökyüzünün berraklığını, yıldızların da parladığını görür. Deniz çarşaf gibi dümdüzdür. Prentice ne olduğunu anlayamaz. Kamerasından çıkar ve sancak tarafındaki havuzluğa doğru ilerler. Güvertede buz parçaları gören denizci o sırada buzdağına dair hiçbir şey göremez çünkü gemi ilerlemiştir. Suyun üzerindeki kısımda da herhangi bir hasar göremez. Halbuki buzdağı geminin ön sağ tarafındaki motor dairesinden dibine kadar gemiyi adeta bir jilet gibi kesmiştir. O sırada filikaların çıkarılması için gelen emrin yanı sıra güvertede şu acı emri duyar: önce kadınlar ve çocuklar. İskele tarafındaki ilk giden filikalara fazla yolcu binmez çünkü insanlar 20 metre yüksekten denize inmeye korkarlar. Ayrıca geminin batacağını da asla düşünmezler. Zira gemi biletlerinin arkasında Tanrı'nın bile batıramayacağı gemi yazmıştır. Yani yolculara böyle bir güven aşılamışlardır. Gemide 800 yolcu kapasiteli 16 filika olduğunu söyleyen Prentice üzülerek boş filikalar nedeniyle yalnızca 500 kişi kurtarabildiklerini söyler. Bu arada filikalar ile ilgilenen denizcilere başka bir emir daha gelir: ambardaki bisküvileri getirin. Bu emri yerine getiren denizciler güverteye döndüklerinde az öncekine göre bambaşka bir manzara ile karşılaşırlar. İnsanlar filikalara binmek için birbirlerini eziyor ve adeta tam bir can pazarı yaşanıyordu. Bu esnada gemi ise güçlü bir şekilde iskele tarafına doğru yatmaya başlamıştı. Ve bu yüzden sancak tarafındaki filikalara ulaşmak gittikçe zorlaşmaktaydı. Prentice can yeleğini giymeden hemen önce genç bir çift ile karşılaşır. Kadın ismi Bayan Clark'tır. Prentice tam adı Virginia Estelle Clark olan bu yolcunun yeleğini giymediğini görür ve bu konuda kendisine yardımcı olarak acilen bir filikaya binmesi gerektiğini söyler. Bayan Clark ise denizciye şöyle der: "Hayır, kocamı bırakıp gitmek istemiyorum." Soğukkanlı Prentice ise Bayan Clark'a şöyle cevap verir: "Bu sadece gerekli bir tedbir. Siz binin, kocanız da yanınıza birazdan gelecek." deyince Bayan Clark ikna olur ve filikaya biner. Sonrasında kendi yeleğini giyen denizci 3. mevkideki yolcuların geldiğini görür. Yaklaşık 700 kişilerdir ve güverte o anda tıklım tıklım olur. O esnada kendine Prentice şöyle der: "Tamam, yapabileceğim artık her şeyi yaptım. Yardım edebileceğim herkese yardım ettim. Şimdi bütün bu karmaşadan uzaklaşıp kıç güvertesine gitmem lazım." Ancak gemi batarken diğer tarafı da hızlıca yukarı doğru yükselmektedir. Prentice geminin içindeki her şeyin paramparça oluşunu duyduğunu ve gördüğünü, hareket edebilen her şeyin geminin içinde savrulup paramparça olduğunu söyler. O sırada gemi tekrar batıp yükselir ve Prentice "Tamam, artık gemiyi terk ediyorum" der. Bordoya tutunmaya çalışan denizci daha fazla dayanamaz ve kendisini bırakarak sert bir şekilde suya çarparak düşer. Etrafı ise buzlu sulara düşüp ölen cesetlerle doludur. Denizdeyken dibini görebildiği gemiye bakan denizci geminin pervanelerinin ve dümeninin çoktan suyun üstüne çıktığını görür. Hemen ardından Titanic yavaşça suya gömülür. Bu arada ölmek istemediğini söyleyen Prentice
yaşayabileceğine de pek şans vermez. Çünkü buzullarla kaplı suda donuyordur ve sonunun geldiğini düşündüğünde kendi deyimiyle Tanrı yardım eder ve bir filikaya rastlar. Ve şöyle der: "Beni filikaya çıkardılar. Arka tarafta ölü bir itfaiyeci vardı. Filikanın içi 30 santim suyla doluydu. Başka bir adam ise filikadan atlamaya çalışıyordu. Ne derdi vardı bilmiyorum ama diğerleri onu bağlayarak filikada tuttular. Kalanlar ise kadın ve çocuklardı. Bir yere oturdum. Başımı çevirdiğimde hemen yanımda Bayan Clark'ın olduğunu gördüm ve bana 'Kocamı gördün mü?' diye sordu. 'Hayır, görmedim ama muhtemelen iyidir,' dedim. Tahmin edebileceğiniz gibi çok kötü bir haldeydim ve Bayan Clark beni battaniyesiyle üşümemem için sarıp sarmalamıştı. Sanırım birbirimizin hayatını kurtarmıştık. Sonrasında gördüğümüz ilk ışık Karpatya gemisine aitti. Gemi 7.000 tonluk yükü ile Akdeniz'e gidiyordu ve hepimizi alıp New York'a götürdüler. Ve işte bütün hikaye bu diye yaşadıklarını aktarır. Kaza günü taktığı saati hala saklayan Prentice suya yaklaşık olarak saat 2'de atladığını söyler. Ona göre saat 20 dakika daha çalışır ve sonrasında kendisi gibi donar. Röportaj yapıldığında 90 yaşında olan denizci son olarak şöyle der: "Kabus görmek için çok yaşlı olduğumu düşünebilirsiniz. Fakat inanır mısınız bilmem, gece yatağa yatınca her şeyi baştan yaşıyorum." Evet, filmlere konu olan ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bu yapıttan, hatta muhteşem bu eserden birkaç kare seyredelim arkadaşlar. İyi seyirler.
Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.